Herkese iyi haftalar. Sizlerle beraber bir sürü güzel projeye imza attığımızı biliyorum. Bana sorulan en çok sorulardan bir tanesi şunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız şeklinde. Ana sayfa biraz karışık gelebilir gözünüze. Biz ne yapıyoruz? Büyük projeler çalışıyoruz ve doğal olarak bunlar zaman alan projeler. Aynı zamanda bu projelerin haricinde başka projeleri bekleyen birçok arkadaşım var. Ve hepinize ne yapmaya çalışıyorum? Gönlünü kırmadan projelerimizi hazırlayıp devam ediyorum. Ana sayfa o yüzden biraz karışık gelebilir gözünüze. Ne yapacaksınız? Oynatma listelerine bakıp hangi projedeyseniz orayı takip ederseniz işiniz çok daha kolay olacak. Burasını bir kütüphane olarak düşünün. Kitapları sıra sıra koyuyorum. Doğal olarak ana sayfa biraz karışık oluyor. Ama kütüphanenin diğer bölümlerinde her bir bölümün kitabı ayrı olduğu için orada daha rahat videolara ulaşma şansınız olacak. Şimdi gelelim bu projemize. Benden uzun zamandan beri bekliyordunuz ve doğal olarak ben de hazırlığımı yapıp gelmem gerekiyordu. Çünkü proje sürekli kendini tekrar eden bir proje olduğu için aslında çok fazla zamanımızı almayacak bizim. Sadece neleri gerekli sizler için? Başlangıç noktası, 2 ön beden var biliyorsunuz, sağ ve sol şeklinde. Arka bedenin çalışması, bunların kol evlerinin açılması, boyun kısımlarının hizalanması, dikiş bölümü, daha sonra içinin astarlanması, kol kısımlarının birlikte dönülmesi ve fermuar takılmasıyla beraber projemiz bitecek biliyorsunuz. Bu kışlık olanı. Şimdi bana soran arkadaşlarım oluyor. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Şimdi bu bayanlar için pullu olan versiyonu doğal olarak. Aynı şekilde bunu erkek olarak da çalışmanız mümkün arkadaşlar. O zaman tabii ki pul kullanmayacaksınız ve renkleri kendinize göre ayarlamanız gerekecek. Erkekler için ise mesela siyah gri çalışabilirsiniz. Lacivert bordo çalışabilirsiniz. Kahverenginin tonlarını çalışabilirsiniz. Hani bir sürü seçeneğiniz var renk olarak. Angora kullanabilirsiniz. Normal bebe iplerinin içerisinde bir kat angora çalışabilirsiniz. Yani seçenekleri geliştirmek aslında sizin hayal gücünüzle sınırlı. Belki ilerleyen günlerde bir de erkek versiyonunu çalışabiliriz. Belki önümüzdeki kışa diyelim. Ama genel olarak şu anda en çok revaçta olan bayan olduğu için ve bu senenin ve önümüzdeki birkaç senenin raflarını süsleyecek olan pullu ipler biliyorsunuz. O yüzden ne yaptık? Biz de hem modele sadık kaldık hem de aynısını örebilmek için sizlerle beraber çalıştık. Şimdi neler yaptık? Angora ipler kullandım çünkü angora ip kullanılmıştı. Pullu ipler kullandım ve pullu iplerin en yoğunluğunu tercih ettim. Pullu ip olarak arıyorsunuz zaten aradığınız zaman. Görmüş olduğunuz gibi hem ön yüzde hem de arka yüzde aynı şekilde pulları mevcut. O yüzden pullarla tek tek uğraşmama gerek yok. Zaten yıkama yapıldıktan sonra da iç kısmı astarlanacağı için buradaki alanı göremeyeceğimden dolayı pulları tek tek çekmek zorunda kalmayacağım. Onun dışında angora ip kullandığımı söylemiştim. Şöyle bakın, 2 kat angora, 1 kat pullu ip çalıştım. Özellikle alt kısmını açık renk, üst kısmını koyu renk çalışmayı uygun gördüm. Tam tersini de yapabilirsiniz. Hiç problem değil. İstediğiniz rengi istediğiniz renkte karıştırmanız mümkün. Tek renk çalışabilir miyim? Elbette çalışabilirsiniz. Önemli olan burada sizin nasıl kullanacağınız. Ben burada çalışırken beyaz kısma bakın, gümüş renkli pullar kullanırken buradaki pembe olan kısmı da pembe pulları tercih ettim. Çünkü modelde de aynı şekilde yapılmıştı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 38-40 beden için çalıştım bu modeli. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane model koydum arkadaşlar. Hemen şöyle diğer tarafına da geçirmek istiyorum. Şöyle. Bedenleri tabii ki her seferinde her beden artışında 1 ya da 2 model artışınızla sağlayacaksınız. Bu arada çocuk versiyonunu da çalışabilirsiniz bunların. Onlarda da ne yapacaksınız? Sonuçta çocuk yanınızda olacağı için ölçebilirsiniz. Ve bu şekilde eksiltmeyle de model eksiltmesiyle beraber ne yapabilirsiniz? Projeyi tamamlayabilirsiniz. Ön tarafın çalışmasını yaparken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane model koydum. Ve şu şekilde bakın yan yana getirdim.
İki model birbirine denk gelecek. Orta kısımda zaten fermuarlı bir çalışma olacak bu. Birbirinin üstüne denk getirdim. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok yumuşak bir kol geçiş detayı hazırladım. Bu kol geçişi detayını hazırladıktan sonra, bütün işimiz bittikten sonra kenar kısmını ne yapacağız? Buradan pullu olmayan iple, sadece angora ile kol kenarının lastik çalışmasını yapacağız. Çünkü model o şekilde. Ama sizler ne yapabilirsiniz? Pullu ipi devam ettirebilirsiniz. O da sizin elinizde. Bu taraftaki alana da gene aynı şekilde lastik çalışması yapacağız. Oraya da fermuarımızı koyacağımız alanı oturtturacağız. Modelin çalışmasını yaparken şöyle bakın. Her bir modelimiz bizim aslında şöyle bakın 1, 2, 3. Yani şurası şöyle bir model. Şurası bir model. 3 ve 3'ün katları şeklinde gidecek. Bir ters örgüsü, bir düz örgüsü şeklinde oluyor. 3 ve 3'ün katlarını tamamladığınız takdirde bu görüntüyü elde edeceğiz. Model hem ön yüzde hem de arka yüzde aynı şekilde gidiyor. Şöyle küçük bir demo çalışması yaptırayım sizlere. Bütün örgüye zaten başlayacağız. Bu arada örgünün arka kısmında olduğum için hemen ilk ilmeğimi örmeden ikinci ilmeğimi ters ilmek olarak alıyorum. Bu arada neyi söylemedim? Şiş numaram 6. 2 tane ters örgüyü yan yana getirdim arkadaşlar. Daha sonrasında bir tane örmeden aldığım ters ilmeği üstüne doluyorum. Devamında 2 ilmeği birlikte alıyorum. Örmeden aldığım bir ters, bir arttırma ilmeği. 2 ilmeği beraber alıyorum. Örmeden aldığım bir ters, arttırdım, 2 ilmeği beraber alıyorum. Bu 2 ilmeği beraber aldığım dediğim alan şuradaki arttırma ilmeğimle beraber. Bir sonraki sırada ne yapacağım? Buradaki 2 ilmeği birlikte öreceğim. Şimdi bakın 2 ilmeği beraber ördüğüm ters ilmeğim, bir tane tek başına duran ilmeğimin üstünden ne yapıyorum? Arttırma ilmeğimi geçiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Bir tane örmeden aldığımı arttırma ilmeğiyle beraber diyelim ördüm. 2 ilmeği örmeden bir tanesinin üstünde arttırarak, kenar ilmeğinde ise 2 tane ters ilmeği yan yana getirdim ve şu şekilde arka sırayı bitirip ön sıraya geçtim. Daha da detaylı anlatacağım, hiç merak etmeyin. Başlangıç kısmından itibaren geleceğiz buraya. Şimdi merak eden arkadaşlar illaki olacaktır. İnanın sesim gelip gidiyor. Çok zorlanıyorum. Kusura bakmayın. İlk ilmeğimi düz ilmek olarak örmeden aldım. Devamında ikinci ilmeğimi düz ilmek olarak ördükten hemen sonra ipimin yönünü değiştirdim. Bu örgünün tekniği her zaman ters örgüler arkadaşlar. Hem örgünün ön yüzünde hem de örgünün arka yüzünde ilmeğimiz hep bizden tarafta olacak. Bir önceki sırada arttırdığım ilmekle diğer ilmek yan yana, bakın bunların ikisini birlikte örüyorum. Bir tane ters ilmek çıkıyor. Tek kalan ilmeğim burada. Örmeden alıyorum ve üstüne bir tane arttırıyorum. Arttırma ilmeğim. 2 ilmeği beraber ördüm ters. Bir tane arttırma ilmeğim. 2 ilmeği beraber ters ördüm. Bir tane arttırma ilmeğim. 2 ilmeği beraber ördüm. Bir tane arttırma ilmeğim. 2 ilmeği beraber ördüm. Bir tane arttırma ilmeğim. 2 ilmeği beraber ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı bakın. Bunların ikisini de düz örüyorum. 1 ve 2. Dediğim gibi daha detaylı bir anlatım hazırlayacağım size. Hiç merak etmeyin. Bu bir ön bilgilendirme videosuydu. Hadi bakalım örgülerimize devam edelim.